Merhabalar, Rafine TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konu ağırlayacağız sizlerle. Hem A milli takımımızın hem de Panathinaikos basketbol takımının koçu Sayın Ergin Ataman'la birlikteyiz. Milli takım kamp döneminde bizi konuk ediyor kendisi, sağ olsun. Ama söyleşiye başlamadan küçük bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsunuz ki özel konuklarımızla yaptığımız yayınların size ulaşması için bildirimlerinizi açmanız ve tabii ki aboneliği işaretlemeniz gerekiyor. Bu hatırlatmayı her seferinde yapıyorum. Bilseniz de yine yaptım. Dönüyoruz şimdi söyleşimize. Koç, teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Yoğun bir tempo. Sizin tempo daha bir yavaşlayamadı zaten yani sezon bitti milli takım. Önce tabii milli takımda olduğunuz için şu anda milli takımdan başlayalım. Nasıl geçiyor hazırlık dönemi? Şimdi bizim esas iki aşamalı bir hazırlık dönemimiz var. Daha doğrusu iki aşamalı hedefimiz var. Birinci hedefimiz Kasım ve Şubat ayında 4 tane Avrupa Şampiyonası eleme maçı oynayacak A milli takımımız. Ve bu eleme maçlarına tabii ki NBA'deki oyuncularımız gelemeyecekler yine bütün ülkelerde olduğu gibi. Onun için biz bu kamp döneminde o kadroyu çağırıp, çünkü o dönemlerde biliyorsun 2 gün ancak bir pencere açılıyor. İşte pencere diyoruz ona. Kulüp maçları, Avrupa maçları arasında 2 gün antrenman yapıp direkt milli maça çıkıyorsun. Hazırlanamıyorsun bir türlü. Biz onun için bu 2 haftalık bir milli takım kampı yaptık. 4 tane de hazırlık maçı yapıyoruz. Bunlardan bir tanesini İstanbul'da Filipinler'le oynadık ki Filipinler olimpiyat elemelerine hazırlanıyor. Asya grubundan geliyor. Bu hafta daha sonra da işte Fransa ve Sırbistan'la maçlar yapacağız. Tabii bu maçların skorları ne olacak bilmiyorum ama biz sistemi oturtmak istiyoruz. Ama tabii esas hedefimiz bu elemeleri geçtikten sonra NBA'deki oyuncularımızın katılımıyla çok ciddi bir kadro oluşacak. Çünkü şu anda NBA'deki oyuncularımız da ciddi bir aşama kaydettiler. Başta Alperen olmak üzere. Cedi çok ciddi dakikalar alıyor. İşte Ömer Faruk gene çok önemli. Onur Alp, Furkan. Şimdi onların da katılımıyla beraber çok iddialı bir kadro olabileceğini düşünüyoruz. 2025'te madalya hedefimiz var Avrupa Şampiyonası'nda. Onun için bu yazı boş geçirmemek adına 2 haftalık bir kamp yaptık. Maçlar yapıyoruz. Gayet de verimli geçiyor. Şimdi tabii herkesin aklında NBA oyuncuları gelecek mi sorusu var. Eminim koç olarak da sizin hani aklınızda öyle bir soru yoktur, biliyorsunuzdur gelip gelmeyecekleri şüphesiz ama şimdi takvimlerinin dışındaki zamanlarda da NBA oyuncuları bazen tarih boyunca bu tartışıldı Türk basketbolunda. Tercihen gelmeyebiliyorlar. Yani sakatlık ihtimalini göze almak istemiyorlar. Özellikle kariyerinin iyi bir çıkışını da olan sporcular için. Hani bizim bu en kritik zamanı, en kritik maçları oynayacağımız dönemde oyuncularla konuştunuz mu? Yani böyle bir ben hocam sakatlıktan tedirgin oluyorum, gelmeyeceğim falan gibi bir durum oluşacak mı? Yine biz bu gündemi konuşacak mıyız? Şimdi son olimpiyat elemelerinde zaten Furkan Korkmaz, Onur Alp, İtim Alperen, Ömer Faruk vardı. Bir tek Cedi affını istemişti. Şimdi daha geçen gün Alperen'le konuştum. Çok heyecanlı. Abi işte biz kendimi çok iyi hissediyorum. Önümüzdeki sene mutlaka birlikte şampiyon olacağız diye kendisi bana bunu söyledi. Cedi Filipinler'le oynadığımız hazırlık maçında geldi. Takımı destekledi. Takımla beraber oldu ki biz onları bu kampa davet etmedik. Çünkü şu anda zaten onlar oynamaya şeyleri yok. NBA izin vermiyor. Hiçbir ülkeye, sadece onlara değil ama Cedi ile konuştum. O da Avrupa Şampiyonası için istekli. Ben diğer çocukların da Ömer Faruk, Onur Alp ve Furkan Korkmaz'ın da oynamak istediklerini biliyorum. Zaten geçen yıl oynadılar. Onun için önümüzdeki sene çok ağır bir sakatlık, çok sıra dışı bir olay olmazsa ben hepsinin birden büyük bir heyecanla hedef doğrultusunda geleceğini düşünüyorum. Bunun dışında bugünkü kadromuzda da önemli oyuncular var. Yani 5-6 tane tecrübeli oyuncumuz var. İşte onlara da bu maçlarla, bu hazırlık dönemiyle daha bir hale getirip yani biz orada Avrupa Şampiyonası'na 12 kişilik sağlam bir kadroyla katılma planımız var. Bunu gerçekleştirirsek de neden olmasın yani ben bu konuda çok iddialıyım. Zaten ben hep şunu söylüyorum. Yani Merve, bu kadar kazanılan kulüpler düzeyindeki büyük başarılardan sonra hedef olmayacaksa benim bu kadar yorgunluğun üzerine bir de yaz döneminde tam dinlenmem gereken dönemde bu emeği vermem hem bana zarar hem takıma zarar. Ortada ciddi bir kadro var, büyük bir hedef var, beklenti var. Bunu da mutlaka karşılamak istiyorum. Çünkü şu ana kadar kariyerimde yapamadığım tek şey bu. Yani onun dışında kulüpler düzeyinde olabilecek en üst seviyeye geldim şu anda. Ama milli takımıma karşı da bir sorumluluk hissediyorum. Onu da gerçekleştirmeye çalışacağım. 2025 burada kilit. Yani 2025'te biz hedefimize ulaşırsak evet daha sonra bir dünya şampiyonası var, olimpiyatlar olabilir.
Orayı kendime bir hedef olarak seçtim. Başaramazsam da o zaman da artık demek ki milli takımlar bize göre değil diyeceğiz. Kulüp şeyine döneceğiz. Yani milli takımlar bize göre değil ama yani değil hani demeyeceksiniz bence ama onun dışında biliyorsunuz ki alternatif olarak hani kendi milli takımında çalışmayan koçlar başka milli takımda çalıştırabiliyor. Yani hani biz sadece Türk koçlar çalışmadı yani Türk milli takımında nasıl yabancılar çalıştıysa belki Ergin Ataman Türk milli takımındaki hedeflerini gerçekleştirdikten sonra başka milli takımlara da gidebilir yani. Yok böyle bu şekilde ben düşünmüyorum. Açıkçası ben kendi ülkem dışında herhangi bir milli takımda görev almayı düşünmüyorum. Yani kulüp takımı olabilir, global dünya içinde işte gittik. Daha önce İtalya'da çalıştım, Siena'da, Bologna'da, şimdi Panathinaikos'ta. Ama yani başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmayı düşünmüyorum. Geldi Onun mi için koç peki böyle bir öneri hiç? geçmişte gelmişti. Hı-hı. Şu dönemde değil yani daha 4-5 yıl önce böyle bir konuşma, ciddi bir konuşma gelmişti. O zamanlar düşünüyordum ama bu geldiğim noktada artık o kısmı düşünmüyorum. Ama tabii ki yani böyle bir teklif ileride ben Türk milli takımını bıraktıktan sonra böyle bir teklif gelirse gurur verici olur. Ama dediğim gibi benim için önemli olan Türk milli takımını başarıya ulaştırmak. Bundan büyük keyif duyuyorum. Avrupa'daki misyonumuz zaten işte şu anda Panathinaikos'ta en iyi şekilde devam ediyoruz. Şimdi koçlar için olduğu kadar oyuncular için de çalıştıkları koçun kariyeri, başarısı çok önemli yani şüphesiz biliyorsunuz. Şimdi sizin kariyeriniz adına hani gelebilecek en önemli noktalar yaşanıyor bu yıllarda. Şimdi dönüp milli takıma geldiğinizde oyunculara bunun etkisini hissediyor musunuz? Çok merak ediyorum. Çünkü artık ne olursa olsun pek başarısızlığa tahammülü olmayan bir koç ya da başarılı olmayı alışkanlık haline getirmiş bir koçla bir aradalar. Aynı koç da olsa yeni bir başarının üzerine. Onu hissediyor musunuz takımda? Tabii ki hissediyorum. Yani tabii ki büyük bir saygı var bir kere. Oyuncunun koçuna inanması, saygı duyması ve onunla beraber başarıya ulaşabileceğine inanması çok önemlidir. Şimdi bunu gördüler. Yani çok farklı takımlarda kazanılan Avrupa şampiyonlukları var. Hani Türkiye şampiyonluklarının dışında. Tabii bu onlara da bir güven veriyor. Yani onlar da şöyle düşünüyorlar. Büyük bir ihtimalle ya bu adam gitti Panathinaikos'u aldı 17. sıradan şampiyon yaptıysa tamam biz de şu anda Türk milli takım olarak çok iyi bir durumda değiliz dünya klasmanında ama bize bunu söylüyorsa ben madalya kazanacağım, şampiyonluk hedefi veriyorsa demek ki bir şeye inanıyor yani havaya konuşmuyor diye mutlaka düşünüyorlardır. Nitekim ben özellikle Alperen'le yaptığım konuşmada bunu hissettim. Mutlaka bir etkisi olur. Şimdi biraz Panathinaikos tarafına dönüp devam etmek istiyorum. Avrupa'da şimdi Siena'da Saporta Kupası'nı almıştınız. Beşiktaş'la yani biz sayarsak eğer Avrupa kupalarında mücadele eden takımların başındayken o kupaların tamamını almış oldunuz. Yani Beşiktaş'la Euro Challenge aldınız. Galatasaray'la Euro Cup aldınız. Anadolu Efes'le Euro Lig 2 defa ki bir tanesi üçüncü de olabilecekti ki pandemiyle ilgili bir sürece denk geldi. Onun dışında gidip Panathinaikos'la ki hiç beklenmeyen bir sezonda diyelim. Yani yanlış olmaz herhalde. Yani Panathinaikos'un takımı da yetersizdi. Yani eksikleri de vardı. Durumu da kötüydü. 12 senelik bir Final Four hasreti vardı vesaire derken çok başarılı sezonlar geçirdiniz. Çalıştırdığınız takımlarda. Fakat Panathinaikos kısmı biraz değişik hocam. Ben ilk maça da geldim, son maça da geldim. Açıkçası çok iddialı konuştunuz. Ya gerçekten güveniyor muydunuz takıma? O kadar yoksa biraz bu böyle motive etme amacı mı? Çünkü hani çok real değildi o zaman bu ettiğiniz lafları dinlerken inanmak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi bir kere son yıllarda ciddi sıkıntı içinde olan bir kulüptü. Bu bir gerçek. Geçen sene 17. olmuştu. 12 senedir Final Four'a kalamıyordu. Ama büyük bir organizasyon vardı işte. 6 kez daha öncesinde yani o 13 yıl öncesinden başlamak kaydı. Geriye gittiğin zaman 6 defa Euroleague şampiyon olmuş bir takım. Bir ekol. Müthiş bir salon var. Müthiş bir seyirci var ama seyirci tabii o başarısız süreçten sonra uzaklaşmış salondan. Geçen sene bir önceki sezon 4-5 bin kişi ortalamaya oynuyor hale gelmiş. Şimdi başkanla yaptığımız ilk toplantıda da yani şunu biliyor insanlar. Yani biz Ergin Ataman'ı buraya getiriyorsak burada sıra dışı bir olay olur. Yani bunu da nereden biliyorlar? Geçmişteki işte o geçmişteki başarılara baktığınız zaman veyahut da işte benim kişiliğime, benim o mücadeleci, hep sürekli en yukarıyı isteyen tarzıma baktığım zaman başkan da beni transfer ederken, beni isterken zaten kafasında bu vardı. Yani bunun için beni oraya transfer etti.
Bu tabii senin işini kolaylaştırıyor. Yani sen de diyorsun ki tamam beni aldın ama ben tek başıma bu işi yapamam. O zaman kadroyu iyi kurmamız lazım. Bir önceki senenin loser kadrosunun neredeyse tamamını 2 oyuncu dışında değiştirmemiz lazım. Ve buna yönetimi ikna etmek lazım. İşte oraları çok önemli. Yani orada yönetimi ikna etmek. Burada en önemli şey başkanın sana %100 güvenmesi. Ya adam sana güveniyor. Diyor ki bu öyle dediyse öyle yapıyoruz diyor. Ve ben sezon başında istediğim her şeyi yaptım. Her türlü transferi yaptım. Tabii şu var, bazı transferleri istersen rakam çok astronomik olur. 2. sıraya gidersin, 3. sıraya gidersin. Onun dışında da Yanakopoulos'un o aynen bana benzer o hırsı, azmi kafaya koyması. Mesela ben açıkçası Sulukas'ı transfer edebileceğini düşünmüyordum. Bana sene başında söylüyorlardı Sulukas'ı ister misin diye. Tabii ki isterim ama yani gülüyordum, nasıl alacağız diyordum yani. Ama onu başardı mesela. Sulukas'ı almayı başardı. Çok önemli bir hamleydi o. Şimdi Ergin Ataman'ı aldığın zaman 2 defa Euroleague şampiyonu olmuş. Sulukas gibi rakibinin en önemli oyuncusu ve Euroleague'de son 5-6 senede sürekli Final Four oynayan lider bir oyuncuyu aldığın zaman Matias Lesort gibi geçen sezon bir Partizan'ın en önemli uzununu aldığın zaman o zaman tabii artık insanlar güven duymaya başlıyor. Ben de güven duymaya başlıyorum. Onun için sezon başında ben hiçbir zaman dikkat edersen biz şampiyon olacağız demedim. Yani Euroleague şampiyon olacağız demedim bir kere, Allah'a var. Ama Yunanistan şampiyon olacağız dedim. Çünkü kafama gözüme kestirmiştim yani. Bir tane takım, diğer takımlar daha seviye olarak daha aşağıda. Bu Olympiakos'u da ben bir kallemeder Olympiakos'u yener şampiyon oluruz diyordum ama yani Euroleague şampiyonluğunu açıkçası düşünmüyordum. Ama şunu düşünüyordum. Bu takımı yeniden playoff'a sokma, iyi giderse Final Four yapabilme. Ama hani Euroleague şampiyonu ben açıkçası sene başında bunu düşünmüyordum. Ama sokaktaki insanlar, biliyorsun oradaki insanlar sürekli 7 yıldız, 7 yıldız. İlk başta ben onu da anlayamamıştım. 7 Star, ya ne diyorlar bunlar diyordum. Sonradan bir sinyal çaktı ki burada 6 yıldız var. Formanın ambleminde 7. yıldız. 7. yıldız ne? Euroleague kupası. Yunan kupası değil. Herkes onu istiyor. Herkes onu bekliyor. Yani o şey var insanlarda. Kulüpte öyle bir hava var. Yani insanlar ona inanıyorlar. Ve aşama bir anda işte seyirci inanmaya başladı. Salon inanılmaz dolmaya başladı. Oyuncular büyük bir inanç geldi. Sezon başladıktan bir ay sonra Kendrick Nunn gibi çok önemli bir transfer yaptık. Orada bir eksik olduğunu gördük. O takıma çok iyi uyum sağladı ve aşamada çok zorlu yollardan geçerek 41 maç sonunda şampiyon oluyorsun. Yani Euroleague şampiyonluğu öyle hani 2 tur geç, çeyrek final, 10 maç, 12 maç, 15 maç, 20 maç değil, 41 maç oynuyorsun. 41 maç sonunda şampiyon oluyorsun. Bunu başarınca da tabii ki işte sen orada Berlin'deydin. Bir de tabii taraftar o kadar, yani sezon içinde de İtalya'ya gidiyorsun, Bologna'ya 3000 taraftar. Almanya'ya gidiyorsun 5000 taraftar. Nereye gidersek gidelim taraftar arkamızda. Tabii ben mesela Almanya'da Berlin maçına da geldim. Normalde çok yani hedef maç sayılacak bir maç değil. Sezon içindeki bir maçtı. Zaten favori Panathinaikos'tu. Oraya da çılgınca gelmişler. Yani çok destekliyorlar. Kültürleri çok fazla. İşte salonu final maçında da gördün. Yani 20.000 kişilik salonda 15.000 Panathinaikos taraftarı vardı. Antetokounmpo'dan bahsedeceğim. Hem sizin oyuncunuz olan hem abisinden NBA oyuncusu olan Antetokounmpo çok büyük heyecanla takip etti bütün Final Four'u. Ben ama sadece kardeşi sebebiyle olduğunu düşünmüyorum bunun. Aynen kendisi de bir Panathinaikos taraftarı olarak o heyecanla, o inançla takip etti ve maç sonunda medyaya yansıyan kısmı da var, yansımayan kısmı da var. Koça altını çizerek benim için en büyük koç sizsiniz dedi. Yani böyle övgüler silsilesi ama böyle onu çok belirgin bir şekilde söyledi. Şimdi akıllarda tabii böyle bir NBA yıldızından böyle bir yorum gelince koç da bu kadar Avrupa'da başarılı bir kariyer yapınca NBA'ye gider mi? NBA'ye gitmek ister mi? Ya da bununla ilgili planları var mı sorusu geliyor. Şimdi NBA basketbolu sadece sonuca odaklı değil, bir şov olayı. Giannis Antetokounmpo da tabii ki NBA'in en değerli oyuncularından bir tanesi. Bir sezon önce MVP'si seçildi. Tabii ki şampiyon olmak, onun verdiği coşku, coaching ama bir de işte bu oyuncuların hoşuna gittiği tarz benim tarzım. Benim o flexible tarzım, işte taraftarla olan bütünleşim, oyuncularla olan ilişkim, takımın oyun şekli, takımın serbest bırakmam ama serbest bırakırken kurallar çerçevesinde serbest bırakmam. Cesurca zaman içinde hamleler yapmam. Zaten daha önceden de milli takımlar zamanında da Giannis'le karşılaştığımız zaman o zamanlar da hep böyle çok ilgi duyuyordu benim bu tarzıma. İşte o final maçından sonra da tabii şampiyon da olunca bu bence onda
doruğa çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, bugün geldiğim noktada yani Yanis bir süre sonra hani bir kulübün genel menajeri, genel direktör olursa ben oraya, ama o zaman da benim yaşım ne olur bilemiyorum. Fakat NBA'de farklı bir düşünce yapısı var. Şu ana kadar Avrupa'da başarılı olmuş, Avrupa'da yaşamış hiçbir Avrupalı koçu head coach olarak almadılar. NBA'in tarihinde bu yok. Nedense onlar bunu yapamıyorlar. Yani tamam, hep de çok da takdir ediyorlar. Evet, Avrupalı koçlar çok iyi, gerçekten çok iyi diyorlar. Ama onlar Avrupalı koçların orada yapamayacağını. Genelde asistan koç olarak Avrupalıları gördük hep. Asistan koç olarak. Bana da 2-3 sene önce bir temasımız oldu. Dediler ki asistan koç olarak gel burada. Şimdi artık ben yani bu kadar kariyerden sonra, bu yaştan sonra yani benim özelliğim lider özelliğim. Yani sen bana bir takım vereceksin ki ben bu özellikle asistan koç olarak ben onu kullanamam ki orada. Kendim yöneteyim yani. Benim yönetmem lazım bunu. Ama belki korkuyorlar işte oyuncularla olan diyaloglardan, ama yani benim özellikle son yıllarda bu konuda son derece gerek saha içinde gerek saha dışında antrenör oyuncu ilişkilerinde ve bunun sahaya yansıması hep çok pozitif oldu. Birçok oyuncu kariyerinin en iyi günlerini benim takımlarımda onlar söylediler. Yani bunu ben söylemiyorum ya. Bunu Mičić söyledi, Larkin söyledi, Sulukas söyledi. Birçok oyuncu bunu söyledi. Ama dediğim gibi NBA'de olay başarı değil. Yani evet, ben şu anda son 5 yıla bakıldığı zaman 4 defa Euroleague'de final oynamışım. 3 tane şampiyon olmuşum. Son 5 yılın sonuç bazında en başarılısı benim. Genelde en ben miyim? Hayır değilim. İşte Željko Obradovic'in 9 şampiyonluğu var. Ettore Messia'nın 4 şampiyonluğu var. Yani birçok antrenör var. Geçmişte onlara gelmemişler. Ama bugünkü oyun tarzıyla ben aslında bana gelebileceklerini düşünüyordum. Ya en azından hani transfer etmeseler bile bir çağırırlar, bir konuşurlar. Ya sen ne yaparsın, ne edersin? Hocam bir gel konuşalım. Sen ne yaparsın, ne edersin, nasıl oluyor bunlar diye. Böyle bir şey de gelmiyor. Bakıyorsun öbür taraftan yani çok enteresan seçimler yapıyorlar işte. Şimdi isim vermek istemiyorum ama yani kendileri biliyorlar, çok enteresan head coach seçimleri oluyor. Ama hiçbir zaman kapı kapalı değil. Ben de hep onu söylüyorum. Yani kapımız açık. Hani NBA'de alt sıralarda, orta sıralarda bir takım var olup da hani yukarıda final, yarı final, şampiyonluk hedefliyorsa cesurca bunu her zaman için yapabiliriz. Ama belki onları o da çok fazla ilgilendirmiyor yani o kısım. Show business tarafı. Evet, show business tarafında da yani o kısımda da fena değiliz bugün. Bakıyorum, gidip birbirine katmak olabilir yani. Bakıyorum bugün Amerika'da, Avrupa'da bir takım tekstil firmaları İşte benim o ikon haline gelen yumruklu şeyler satıyorlar. İnternete girip tişörtler satıyorlar, formalar satıyorlar. Bunu ilk kez görüyorum. Yok, şimdi artık yapmışlar, satsınlar. Ama işin o kısmının da önemli olduğunun farkındayım. Ama onlar da bunun farkına varamadılar. Farkına varamadıkları başka şeyler de var. Biliyorsun geçen 2 hafta önce Boston Celtics şampiyon olduğu zaman hemen tweet attılar. Dünya şampiyonu Boston Celtics diye. Neyse ki benim bu dinamik yapım Euroleague Official'ı da olmuş. Onlar da herhalde benden esinlenerek işte bizim fotoğrafımızı, takımı koyarak siz önce bu takımı yenin. Ondan sonra kendinize dünya şampiyonu yapın diye tweet attı Euroleague Official sitesi. Yani bir maç güzel olur yalnız bence. Vallahi biz hazırız. Öyle bir iletişim kursa aslında kulüpler ne güzel olur. Şimdi NBA çok farklı bir dünya. Kendilerini çok yukarıda görüyorlar. İşte gelip de Avrupa'da maç yapmak için inanılmaz rakamlar istiyorlar. Geçmişte oluyordu ama böyle bir süper kupa, buyurun dünya şampiyonu değilsiniz. Buyurun dünya şampiyonu ünvanı elde etmek istiyorsanız gelin bizi Euroleague şampiyonunu yenin ve o kadar da kendinize güveniyorsanız siz gelin OAKa'ya. Hadi bizi OAKa'da yenin diyorum ben de burada Boston Celtics'e. Gerçekten çok iddialı bir teklif. Bunu kesinlikle OAKa'da yani başka herhangi bir yerde ne olur bilmiyorum ama OAKa'da işlerin çok zor olacak. Bir de yeşil beyaz renkler, logolar benziyor falan. Enteresan bir buluşma olabilir yani Boston Celtics'le. Peki koç çalıştıracak olsa şu anda NBA'de bir takımı hangi takımı seçersiniz? En böyle kendi yönetim tarzınıza uygun takım olarak hangisini görüyorsun? Şimdi tabii ki değil. Yani Boston Celtics'e Dallas değil. Onlar zaten final oynadılar. İhtiyaçları yok bana.
Ben aşağılardan Konferansta aşağılardan bir takımlar şey yapabiliriz. Alıp yukarıya götürebiliriz. İsim vermeyeyim şimdi, spekülasyon olur. Hemen yazarlar, derler ki Ergin Ataman şu takıma gitmek istiyor derler. Benim hiçbir takıma ben gayet mutluyum Panathinaikos'ta. Oralarda olan bir takım varsa sözleşmem bittiği zaman buyursunlar, gelsinler, konuşuruz. Sözleşme demişken Panathinaikos'ta 2 yıllıktı bildiğim kadarıyla evet, sözleşme. Bir yıl daha sözleşmem var. Şimdi başkan artık şeyler aman Ataman aman. Bu arada çok kısa bir şey anlatacağım ama Hannover'e gittim futbol milli takımının kampı ile ilgili bir şey için. Çok küçücük bir köyünde kalıyor milli takım. Çıktım, incin top oynuyor. 15 dakika yürüdüm, video çektim. Bir tane insan yok. Bir tane restoran sordum, dedim ki neresi açık? Tabii ki Yunan restoranı açık. El Greco diye bir Yunan restoranına girdim. Bir tek ben varım, saat daha 9. Oturdum, yedim, içtim. Yunan'da bir garson vardı. Sohbet falan. Neyse dedim işte nerelisin? Türk'üm falan. İşte ben dedi bizim işte Ataman var falan. Evet dedim, işte şeyi gösterdim. Euroleague finalindeydim ben de diye gösterdim. Adam benimle fotoğraflar çekildi, bilmem ne, heyecan yaptı. Hesabı istedim. Nakit yok üzerimde, kredi kartı çıkardım. Dedi ki kart geçmiyor ama dedi sen Ataman'ın arkadaşısın, para al. Adam benden para almadı, aklınızda olsun yani. Ergin Ataman'ı tanıyorum derseniz Yunan restoranlarında bayağı ya indirim ya da ücretsiz hesap ödemeden çıkma ihtimaliniz mevcut. Şimdi koç, NBA'den bahsettik. Avrupa'da Panathinaikos'ta kalır mısınız, uzatır mısınız? Başkandan böyle şu anda bunun konuşmaları kesin vardır. Ben tahmin ediyorum yani. Yani biz şu anda henüz bu aşamaya gelmedik. Şu anda takımda işte 2 oyuncu, 2 değişiklik yapıyoruz. Bir tanesini işte Lorenzo Brown'u transfer ettik. Bir de bir uzun oyuncu daha koyacağız. Yani 2 değişiklik yapıyoruz. Şu anda oraya konsantreyiz. Açıkçası yani benim bir acelem yok. Sonuçta ortada ciddi bir başarı, ciddi bir kariyer var. Hani hadi işte sözleşmeyi uzatalım, uzatıyor muyuz, uzatmıyor muyuz diye bir şeyim yok. Öyle bir talebim yok. Sanırım başkan da benim ne kadar mutlu olduğumun farkında bu ortamda, Atina'da. O da herhalde rahat bu konuda ama profesyonel hayat ne zaman ne olacağı belli olmaz. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Tabii ki şu anda her şey çok güzel. Atina'da müthiş bir sevgi, müthiş bir başarı. Ama sonuçta bu da bizim işimiz. Tabii ki ben Panathinaikos'ta bu sevgi, bu başarıdan sonra uzun yıllar orada kalmayı isterim. Ama dediğim gibi sonuçta profesyonel olarak da bunun değerlendirmesini başkan, menajerim onlar yapacaklardır. Ben çok fazla bu işleri konuşmayı sevmiyorum yani, hele ki böyle birebir oturup konuşmayı. Ama ben Panathinaikos kulübünün de en iyi şekilde bunun hakkını vermek isteyeceğini de düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde buna bakarız yani, şu anda şey değil, gündem değil. Sürpriz bir transfer gelecek dediniz. Ben de düşünüyorum ki bana söylersiniz yani, sürpriz transfer kim? Bizde transferleri ilk önce başkan açıklar. Bari birkaç adaydan biri, üç isimle birlikte bir şey şu var şimdi tabii, bir tane oyuncuyu zaten işte 2 hafta önce Lorenzo Brown'u başkan açıkladı. Çok önemli bir transferdi Lorenzo Brown bizim açımızdan. Geçen sezonun en önemli, son yılların en önemli oyun kurucusu. Onu takıma monte etmemiz çok değerli olacak bizim açımızdan. Bir de işte 5-4 oynayan bir oyuncu alacağız. Orada tabii ki biraz piyasayı kokluyoruz. Yani biz böyle çok şey değiliz. Hadi gidelim de hemen şu oyuncuyu, geçen sene de böyle yaptık. Hep sakin, herkesle konuşuyoruz. Gelişmelere bakıyoruz. NBA'deki oyunculara bakıyoruz. Avrupa'da bazı oyuncular beklemiyorlar, imzalıyorlar. Tamam diyoruz. Yani kısmet diyoruz. Geçen sene biz mesela çok imzalamak istediğimiz, almak istediğimiz bir oyuncu vardı. Çok büyük bir star oyuncu vardı. Defalarca kez ben konuştum. Tercihini başka bir kulüpten yana kullandı. Hayırlısı öyleymiş. O kulüp playoff'a kalamadı. Biz şampiyon olduk. Onun için şu anda gerçekten söylüyorum bunu. Gerçekten böyle hedef yaptığımız net bir isim yok. Başkan görüşmelere devam ediyor. Şimdi Avrupa'da tabii ki hani hedefler bitmez şüphesiz ama yani en üst noktalara ard arda ulaştınız. Avrupa'da bir hedefiniz var mı, ya da Avrupa'da şu takımı çalıştırmak isterim dediğiniz bir hedef var mı? Mesela çünkü Ancelotti ile sürekli kıyaslandığınız için ben böyle Ancelotti Real Madrid'in başındayken acaba Ergin Ataman Real Madrid'e gider mi? Ancelotti Ergin Ataman kupa yarıştırırlar mı diye bir aklımdan geçiyor. O tabloyu bir merak ediyorum, hayal ediyorum açıkçası. Vallahi yani sana şöyle söyleyeyim. Panathinaikos o kadar büyük bir kulüp ki ve ben
Atina'daki basketbol tutkusunu hayatım boyunca hiçbir yerde görmedim. Hiçbir şehirde görmedim. Yani başka şampiyonluklar da kazandım ben. İşte Galatasaray'da da Beşiktaş ama hep futbol kulüpleri. Şimdi Real Madrid de öyle. Barcelona da öyle. Öncelik hep futbol kulüpleri. Fakat Panathinaikos'ta zaten futbolla basketbol ayrı. İki ayrı yönetim, iki ayrı kulüp ama taraftar aynı ama sokaktaki insanların basketbola karşı çok büyük bir tutkusu var. Onun için bana göre şu anda Avrupa'nın en büyük basketbol kulübü Panathinaikos. Zaten şampiyon Panathinaikos. Onun için yani benim idolümde artık hani şu kulübe gideyim. Evet tabii ki Real Madrid'ler, Barcelona'lar bunlar çok büyük kulüpler ama futbol kulüpleri, büyük kulüpler. Öyle bir şeyim hiçbir şekilde yok. Çok şükür hep son yıllarda büyük kulüplerde çalıştım. Efes de benim için öyleydi. Ama şimdi antrenörlükte öyle bir şey ki bu işler bir gün geliyor, o misyonu tamamlaman gerekiyor. Oradan ayrılman gerekiyor. Efes'te de aynı şey oldu. Hiç kimse benim Efes'ten ayrılacağımı 2 sene önce düşünebilir miydiniz? Düşünemezdiniz. Avrupa'da basketbola damga vurmuş bir takım. 2 sene Euroleague şampiyon olmuş. Ondan önceki sene pandemi senesinde en iyi sonucu elde etmiş. Bir sene içinde koç oradan ayrılıyor. Bazen şartlar seni o noktaya getiriyor. O zaman düşünürüm ben. Ama şu anda benim için öncelik Panathinaikos. Ama tabii ki biraz önce konuştuk. İleride NBA'den bir teklif gelirse bir ilki de yapmak isterim. Biliyorsun kariyerimde hep ilkler var. Yani her yapamadığım tek ilklerden ilk hani Avrupalı bir koç olarak NBA'ye gidebilmek. Böyle bir teklif ileride gelirse bunu çok ciddi olarak değerlendiririm. Sırf belki hani o içimdeki bir şey daha yapma arzusu. Onun dışında Panathinaikos'ta gerçekten çok mutluyum. Hiçbir kulübe giderim diye böyle bir idolüm yok. Ama profesyonel yaşam, yarın Panathinaikos'tan ayrılırım. Her kulüpte de basketbolla yatırım yapan her kulüpte de çalışırım. Fenerbahçe'de dahil mi buna? Bu soruyu soracağım. Buna Fenerbahçe'de dahil mi sorusu olmazsa olmaz şimdi. Yani sonuçta profesyonel yaşantı. Eskiden hep buna farklı cevap veriyordum. Farklı yorumlar geliyordu. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman bana gelmez. Onun için de bu konuyu konuşmanın da bir şeyi yok. Oldu hocam, oldu geldi siz. Çünkü mesela gerilim yaşıyorsunuz Fenerbahçe kulübüyle ya da kulübün kendisiyle, yani yöneticileriyle olabilir. Bunu hani kulübün geneline değil de sonuçta şahıslarla ya da atıyorum zaman zaman taraftarla gerilim yaşadığınız geçmişte, yakın zamanda da öyle. Ama zaman zaman da hani o yoğun takvim maçlar yüzünden karşı karşıya gelme durumu geçtiğinde de bir şekilde siz hani onun o dönemle ilgili olduğunu ya da kişisel bazı gerilimlerle ilgili olduğunu hep söylüyorsunuz. Yani bunun bir camia problemi değil. Atıyorum yöneticiyle ise yöneticiyle olan problem ya da orada taraftarla bir şekilde yaşanan gerginlik bir grupla diye altını çizip aslında biraz sonra yumuşatıyorsunuz genelde. Yani bir camia karşıma alma tavrında değilimi aslında anlatmaya çalışıyorsunuz. Geldi Fenerbahçe size, oldu da geldi. Biz geldikten sonraki kısmında Ergin Ataman ne yaparı soruyorum ben. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. Sen de bunu söyledin. Benim hiçbir camiaya karşı bir öngörüm, bir tepkim yok. Benim tepkim o azınlık bir provokatör grupları var. İşte Berlin'de de bunu yaşadık. Benim tepkim onlara karşı. Yani ben bugüne kadar Fenerbahçe Arena'da çok maça çıktım, Ülker Arena'da. Bir kez dahi orada toplu halde bir Fenerbahçe taraftarına karşı bir hareketin bir şeyim olmadı. Ters bir... Zaman zaman hakeme tepki yapıyorsun veyahut da bireysel bir şekilde sana maç boyunca hakaret eden, küfür eden birisi varsa ona karşı işte güvenliği söylüyorsun böyleydi. Ama toplu halde çünkü bunu anlayabiliyorum. Yani sonuçta bir rakipsin. Taraftar senin moralini bozmaya çalışıyor. Haksız bir şekilde yıllardır beni bir şeyle eleştiriyorlar. Ta Efes'te 2-0'dan 4-2 kazandığımız şeye karşı. Olmamış bir şeyle beni eleştiriyorlar. Defalarca kez bunu anlatıyorsun ama onlar için artık o bir şey haline geldi. Yani Ergin Ataman, şimdi şu anda sıkılıyorlar bence. Zaten mesela Ergin Ataman yok diye sıkılıyorlar şu anda. Ama öyle tabii. Çünkü beni orada gördükleri için daha bir heyecan duyuyorlar. Şimdi bakıyorsun, takip ediyorum ben. İşte Efes'i yendik, şampiyon olduk. Bak ne güzel güllük gülistanlık. Oynadık, yendik, şampiyon olduk. Şampiyon olunca kolay tabii. Ama şampiyon olamadığın zaman o zaman tabii tepki gösteriyor. O zaman ben şey oluyorum. Şimdi ben rakip takımın antrenör olarak tabii ki şampiyon olmak için fair play kuralları içerisinde her şeyi yapacağım. O zaman da benden tabii ki çoğu beni sevmiyorlar.
Hocam sen işte niye Fenerbahçe'ye bunu yapıyorsun? Ya ben Fenerbahçe'ye benim yaptığım şey Fenerbahçe'yi yenip onların elinden kupayı almak. Bugüne kadar çok şükür son dönemlerde hep böyle oldu. Bütün hedef maçlarda çoğunda %90'ında hep kazanan benim takımım oldu. Öyle olunca da tabii ki taraftar kızıyor sana. Bu doğal bir şey ama kızmanın bazı provokatörler tarafından böyle abartılarak olduğunda da ben tepki gösteriyorum. Ben de öyle bir insanım. Ama benim tepkim hiçbir zaman camiaya karşı değil. Ama maalesef şu anda bazı yöneticiler kulüplerini sosyal medya üzerinden yönetmeye çalıştıkları için ve o sosyal medyada yazılanlara güzel, hoş görünmek için onlar da sana karşı bir tepki oluşturunca bu sefer bu çark daha çok büyüyor. Geldiğimiz nokta bu. Biraz lafı eveledim doğradım sana. Biraz tansiyonu yükseltip sonra yumuşatıp indirip sana tam cevabı vermek için ama tekrar şöyle söylüyorum. Ben sözlerimin arkasındayım. Fenerbahçe camiasına hiçbir tepkim yok. Fenerbahçe ile basketbolda çoğu kez karşı karşıya geldik. Benim hedefim günün birinde kulüp bazında karşı karşıya gelmek. Benim hedefim basketbol antrenörlüğünü bıraktığım zaman Galatasaray Kulübü Başkanı olmak. Onun için de onlar da bunu biliyorlar. Hiçbir zaman bana gelmeyeceklerdir. Benim de etik olarak böyle bir kariyer, böyle bir planım varsa en büyük rakibe gitmemem gerekiyor. Bu bir gerçek. Onun için de tekrar söylüyorum. Hayır ben Fenerbahçe'ye gelmem demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe bana gelmez diyorum. Onun için de huzurlu. Türkiye'de de değilim artık. Herkes huzurlu. Atina'dayım ama gene karşıda işte kader gene bizim. Ay, kader reytingini yükseltmiyor mu koç? Kader gene bizim. Bu sefer Final Four'da karşı karşıya getirdi. Maçın reytingini yükseltmiyor mu? Mesela Final Four'da tam tersi eşleşme olsaydı bence o ilk maçın reytingi bu kadar yükselmezdi. Yani ya da Panathinaikos'un başında Ergin Ataman olmasaydı mesela Fenerbahçe başka bir koçun çalıştırdığı bir Panathinaikos'la karşı karşıya gelseydi bu kadar reytingi yüksek olmazdı maçın. Ya aslında o karşılaşma da ekstra bir reyting katıyor maça. Valla tabii bunu siz basın mensupları daha çok görüyorsunuz. Halk bunu daha çok görüyor. Ne güzel yani sonuçta basketbol bir şov olayı. Yani benim orada olmam Fenerbahçe'yi taraftarları, yönetimi daha fazla motive ediyorsa ne mutlu bana. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Karşılarında beni gördükleri zaman daha çok motive oluyorlarsa ne mutlu. Ama ben de daha çok motive oluyorum o zaman öyle olunca. Kazanan da son zamanlarda hep ben oldum. Bu sene bakalım göreceğiz ne olacak. Bakalım neler olacak. Şimdi koç bir short bölümümüz var. Ona geçeceğiz ama öncesinde tabii siz milli takım dönemindesiniz ama aynı zamanda futbolda da bir milli takım dönemi yaşıyoruz şu anda. Futbol milli takımında yani zaman zaman takip ettiğinizi biliyorum yani vaktiniz oldukça takip ediyorsunuzdur şüphesiz ama bu ara takip ettiğinizi düşünüyorum. Bir Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi yapsak futbol milli takımının izlediğiniz kadarıyla Avrupa Şampiyonası serüvenini nasıl değerlendirirsiniz bir koç gözüyle? Şimdi bu program yayınlandığı zaman takımımız çeyrek finale kaldı mı kalmadı mı o belli olmuş olacak. Bizde de hep olaylar günlük yaşandığı için şu anda bir şey söylediğimde geride kalmış olurum. Çünkü biliyorsun özellikle işte Gürcistan'ı yendik. Bir anda herkes işte takım çok iyi. Portekiz'e kaybettik. Hocadan başlayıp da takım içi sorunlara kadar bir anda. Şimdi bu program yayınlandığında Avusturya ile oynamış olacağız. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Ben de sonuç odaklı sizler gibi konuşacağım için bir şey söylemeyeyim. Sadece inşallah bu program yayınlandığında milli takımımız çeyrek final oynuyor olur ve başarılı olur diyorum. Peki böyle takımda böyle özellikle ilginizi çeken bir oyuncu var mı? Yani özellikle izlemekten keyif aldığınız basketbol antrenörü olarak futbol antrenörü olsam favori oyuncum olurdu dediğiniz bir oyuncu var mı? Valla şimdi tabii maçları seyrediyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper çok iyi oynadı son maçta. Arda işte Gürcistan maçının kahramanı. Kalecimiz Mert son maçta ciddi çok önemli kurtarışlar yaptı. Ya ben takımın iyi olduğunu düşünüyorum. Koç ben genel olarak sohbetimiz içinde planladığım soruları sordum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa diye son olarak sözü bırakayım. Sonra yavaş yavaş kapatabiliriz. Yok, bizi izleyip mutlu olanlar, tatmin olanlar arkadaşlarına da söylesinler. Programınıza abone olsunlar, kanalınıza. Bu arada biz de beğensinler. Evet, beğensinler. Uzun bir aradan sonra, çok 5-6 yıl sonra sosyal medya hesabı official olarak Instagram hesabına başladık. Eyvahlar olsun diyebiliriz. Evet. Daha böyle bir ciddi bir hesap. Oradan da işte gerek çünkü Atina'da bu konuda çok büyük bir talep var.
Oraya da önce size abone olsunlar, sonra bizimki aboneleri değil, bizi de Ergin Ataman'ı da takip edebilirler. Çünkü çok fake hesap var ortalıkta, çok sahte hesap var. Biz ekrana koyarız bu arada. En azından gerçek hesap bundan sonra bu olacak. Sosyal medya çılgınlığı yaşanacak diye düşünüyorum yeni sezonda. Şüphesiz koç, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hem yeni sezonda Panathinaikos'ta hem milli takımda bu ve bundan sonraki hedeflerde çok çok başarılı olacağız. Sizi biz Türk antrenör olarak herhangi bir gerilimden vesaireden taraf tutmaktan bağımsız bir Türk antrenör olarak ben bütün taraftarların, spor sevenlerin, hatta sporla ilgilenmeyenlerin dahi bir Türk başarılı iş insanı diyorum. Sonuçta bir iş yapıyorsunuz olarak görüp takip etmesi, desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten çok önemli işler yapılıyor orada. Onu göz ardı etmemelisiniz deyip hocam zaten altını çizdi. Abone olmanız, yorum yapmanız ve paylaşmanız gerektiğini bir daha tekrar etmiyorum. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.